Civic Type-R'la birlikte İzmit Körfez pistindeyiz. Yani Type-R'ın tam anlamıyla ait olduğu yerdeyiz. Type-R, Honda'nın yol tipi yarış otomobillerine eklemiş olduğu takı. Ve bu aracın görünümüyle de performansıyla da ilgili anlatacak çok fazla şey var. O yüzden lafı hiç uzatmıyorum ve Type-R'la ilgili incelememize başlıyoruz. Hadi gelin. Type-R'ı anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Bu aracın çok farklı, acayip bir tasarımı var. Yani buna baktığınız zaman ya seversiniz ya sevmezsiniz. Ben sevenler tarafındayım. Siz hangi taraftasınız? Bir kere Type-R'a nereden bakarsanız bakın çok güçlü bir otomobil olduğu algısını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Önden baktığınız zaman zaten bu kocaman kırmızı Honda logosu, Type-R eklentisi, burada petekli panjur ve tamponun altındaki bu siyah eklenti neticesinde zaten bunun standart bir otomobil olmadığı ortada. Yanına doğru geçtiğimiz zaman bu son derece çıkık çamurluklar neticesinde Type-R'ın yere çok sağlam bastığını ve hakikaten bir bulldog köpeği gibi göründüğünü fark edebiliyorsunuz. Burada ekstra havalandırma kanalları var. Ayrıca yine kapının önündeki bu bölümde de ufak tefek havalandırmalara yer verilmiş. Yani bunların tamamında Type-R'ın performansını etkileyecek ufak tefek nüanslar var. Buna emin olun. Yani bunların hiçbiri sadece görüntü olsun diye eklenmiş parçalar değil. Keza aynı şeyi zaten frenler için de söyleyebilirim. Burada kırmızı Brembo kaliperleri ve devasa delikli diskleri görüyorsunuz. Bunlar da tabii çok güçlü olan bir otomobilin iyi bir şekilde durmasını sağlayacak olan parçalardan bir tanesi. Jantlar 19 inçlik siyah tercih edilmiş ve dış çeperinde kırmızı bir detay kullanılmış. Zaten Type-R dediğiniz anda kırmızı renk olmazsa olmazların başında geliyor. Son dönemde test ettiğim otomobillerin birçoğunun arkasını beğenmiyordum, eleştiride bulunuyordum ama yani Type-R'ın arkasını beğenmemek zaten söz konusu bile değil. Çünkü burada devasa 4 tane egzoz var ve tamponun altında difüzör kullanılmış. Ayrıca burada yine devasa kelimesini kullanabileceğim bir tane kanat yer alıyor ki bu yüksek hızlara çıktığınız zaman Type-R'ın yere çok daha sağlam basmasını sağlayan bir özellik. Yani bunun burada süs olarak koyulmuş olduğunu zannetmeyin kesinlikle. Benim burada bir tane eleştirim var. O da normal Civic Hatchback'te olduğu gibi bu arka camın şu parçayla bölünüyor olması. Yani otomobili kullanırken arkaya baktığınız zaman arkanızdan gelen arabayı çok net bir şekilde göremiyorsunuz. Benim tasarımı ile ilgili tek eleştirim bu. Çünkü benim ideal sürüş pozisyonumda bu kanadın arkayı perdelemediğini söyleyebilirim. Peki Type-R'da nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor ona da gelmek lazım. Bir kere bu araç yol tipi bir yarış otomobili ama burada sunmuş olduğu bagaj inanılmaz büyüklükte. Rakamsal olarak buranın 500 litre olduğu söyleniyor ama gelip bir detaylı şekilde bakacak olursak bu araçta yedek lastik olmadığı için zemin biraz aşağı konumlandırılmış ama 4 kişi seyahate giderken buraya eşyalarını çok rahat bir şekilde yerleştirebilir. Şimdi bir de arka koltuktaki yaşam alanına bakalım. Hacim konusunda Type-R sahibine kendinden beklenmeyecek şeyler sunmayı başarıyor. Mesela buradaki yaşam alanına bakacak olursak diz mesafesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi de fena sayılmayacak bir boyutta. Yani bir yetişkin olarak burada rahatlıkla oturabilirsiniz. Burada dikkatimi çeken arkada pandizotun olmaması. Sonuçta bu bir performans otomobili olduğu için muhtemelen ağırlıktan tasarruf etmek için koyulmamış diye düşünüyorum ama buradan baktığım zaman hakikaten arkası biraz çıplak görünüyor. Üçüncü yolcu için burada neler sunuluyor? Yine hiç fena sayılmaz. Çok ufak bir tane şaft tüneli var ama bu araçta ortada oturacak bile olsanız o gücü, performansı yaşama imkanınız varsa bence hiç mızmızlanmadan burada rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Aracın performansını çok merak ettiğinizi biliyorum. Bu koltuklar arkadan bile bakıldığında çok etkili gözüküyor. Kırmızı rengiyle de hakikaten göz almayı başarıyor. Artık sürücü koltuğuna geçiyorum ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Çünkü pistte tur atmadan evvel Type-R'ın normal yol şartlarında sürücüsüne neler verdiğini kısaca anlatacağım. Tekrar piste geleceğim ve performanslı sürüşe o zaman geçeceğim. Hadi başlayalım.
Type R'ın direksiyonu başındayım ve şu anda otoyolda ilerliyorum. Sürüş özelliklerine geçmeden önce kısaca iç mekan hakkında da size biraz bilgiler vereyim. İç mekan normal Civic hatchback'le çok benzer bir tasarıma sahip. Fakat bu araç bir Type R olduğu için tabii ki belli detaylarla burası da sportifleştirilmiş. Bir kere Type R'ın genelinde kırmızı renk kullanılıyor. Yani otomobilin sportifliğini, ateşli karakterini vurgulayan en temel özellik kırmızı renk ve görmüş olduğunuz gibi koltuklarda, direksiyonda, ön konsolun üstünde ve göstergelerde kırmızı renge bolca rastlıyoruz. Koltuklar sadece rengiyle değil, bu sıkı olan yanal destekleri neticesinde de performanslı sürüşlerde sizi iyi bir şekilde kavrayabileceğini gösteriyor. Direksiyonun alt tarafında kırmızı detaylar var ama önemli olan bu üstünde direksiyonun ortasına yerleştirilmiş olan kırmızı parça bu aracın hakikaten bir yarış otomobili olduğunu gösteriyor. Vites topuzu bu araçta en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Burada yuvarlak, tam elinizin altında çok kolay kullanılan metal bir vites topuzu kullanılıyor. Bunu çok beğeniyorum. Burada vitesin önünde de Type R yazısı ve onun altında da otomobilin seri numarası yazıyor. Bu da size hakikaten özel bir otomobil kullandığınızı net bir şekilde hissettiriyor. Malzeme kalitesi, açıkçası bu tip bir otomobil kullanıyorsanız zaten malzeme kalitesiyle çok bir alakanız olacağını zannetmiyorum ama yine de baktığınız zaman Type R'ın üst taraflarında yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Diğer yerlerde ise sert plastik malzemeler var ama zaten genelde Japonlar benzer şekilde bir malzeme kullanımı oluyor. O yüzden buna zaten alışığız ve fazlasını beklememek gerekiyor bence. Gelelim Civic Type R'ın en çok merak edilen konusuna, yani motorine ve sürüş özelliklerine. Bu araçta 2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor tam 310 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Ve sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Yani Civic Type R hakikaten gerçek anlamda yolda kullanmak için yapılmış bir yarış otomobili. Bilenler olacaktır. Honda VTEC motorlarıyla meşhur olan bir marka. Yani bugüne kadar bütün Type R'larda atmosferik beslemeli VTEC'ler kullanılıyordu. Bu araçta da VTEC teknolojisi kullanılıyor ama ilk defa bu yeni Civic'te turbo besleme kullanılıyor. Yani o yüzden bu aracın gücü daha önceki Type R'lara göre çok daha fazla. Yani daha önce 200 beygir seviyelerinde olan motor şu anda 310 beygir güç üretiyor ve bu aradaki fark hakikaten azımsanmayacak kadar yüksek. Yani şu anda bile 6. viteste düz yolda saatte 115 km ile ilerliyorum. Araç 2500 devirde ve çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ama tabii bu aracı performanslı kullanmak gerekiyor. 1-2 vites birden düşürmek ve keyfini çıkarmak gerekiyor. Yani mesela şu anda 5'ten 4'e çektim ve gaza oturdum. Turbodan dolayı muazzam bir hızlanma yaşıyoruz. Yani şu anda saatte 180 kilometreye çıkmış vaziyetteyim. Şu anda 200'e ulaştım. 210'la gidiyoruz. Hızlanması gerçekten etkileyici. Ama sonuçta trafiğe açık bir yerdeyiz. O yüzden bundan daha fazlasını ne yazık ki size gösteremeyeceğim. Piste dönmek için ben de heyecanlanıyorum. Sizlerin de pistteki performansını merak ettiğinizi biliyorum. Biraz daha sabredin. Araçla ilgili genel detayları bitirdikten sonra piste geçeceğiz ve Type R'ın orada neler yaptığını göreceğiz. Deminki performans özellikleri Type R'ın normal modundayken size sundukları. Fakat göstergelerin hemen solunda yer alan bu R düğmesine bastığınız zaman Type R hakikaten farklı bir karaktere bürünüyor. Adeta bir canavara, bir kurta dönüşüyor ve hem göstergeler kırmızıya dönüyor, hem gaz tepkileri keskinleşiyor, direksiyon sertleşiyor ve adaptif süspansiyonlar da adeta kemik gibi bir forma bürünüyor. Tabii bu aslında yolda kullanmalık değil, aracı pistte kullanacağınız zaman almanız gereken mod. Çünkü hakikaten bu esnalarda araç tabii çok daha konforsuz ve agresif bir hale bürünüyor. Mesela yol üstündeki, bu düz yol üstündeki ufak bozukluklarda bile burada nasıl sekmiş olduğumu görüyor olmanız lazım. Mesela şu an olduğu gibi. Araç adeta kemik gibi oluyor bu esnada ve yani bakın, direksiyon da aracı ne tarafa yönlendirirsiniz anında o tarafa doğru gidiyor. Süspansiyonlar normal moddayken de genel olarak sert bir yapıda. Yani bu tip bir yolda kullanıyorsanız
Type-R'la mutlu olabilirsiniz ama şehir içinde geçirdiğiniz vakit arttıkça tabi bozuk asfalt, kasisler ve kilit taşlı yollardan gittiğiniz zaman hakikaten konfor seviyeniz çok büyük oranda düşüyor. Type-R'ın yalıtımı çok iyi değil. Yani sonuçta bu bir yarış otomobili olduğu için zaten bundan kendinizi dış dünya ile izole edecek bir yalıtım, bir konfor seviyesi beklemek zaten yanlış olur. Bunda da makul seviyede bir yalıtım var. Yani çok fazla yol ve rüzgar sesi içeriye girmiyor ama hem motorun sesini hem bu turbonun ıslıklarını rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Motorun sesi demişken bu araçta turbo besleme olduğu için eski Type-R'larda olduğu gibi motor devri çok yukarılara çıkmıyor. O nedenle de adeta kudurmuşçasına sesler çıkartmıyor bu motor. Daha sakin, daha olgun bir yapıda ama bunun da tabii bir avantajı var. Type-R 400 Nm'lik torku neticesinde artık orta devirlerde çok daha iyi çekiş sunuyor size. Bu da yeni nesil Type-R'ın eski nesil Type-R'lara kıyasla bence elinin kesinlikle en güçlü olduğu konu. Mesela bakın şu anda 6. viteste 125 ile gidiyorum. Gaza bastım ve o kadar esnek bir yapısı var ki bakın şu anda 150'ye ulaştım. 155-160'a çıkmış vaziyetteyim. Gelelim son olarak da Type-R'ın yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 400 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 10,5 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Type-R'ı yavaş kullanmadım. Yani sonuçta ayağınızın altında 310 beygirlik bir güç, böyle bir görünüm, böyle bir sportiflik, böyle bir kullanışlılık varken bunu yavaş kullanmak söz konusu bile değil. Hele de şu an olduğu gibi önünüz açıksa. O yüzden bana sorarsanız bu 10,5 litrelik tüketim değeri bu aracın sunmuş olduğu performansa bakılacak olursa kesinlikle çok iyi bir değer. Type-R'ın genel özellikleriyle ilgili bu kadar konu yeter diyorsanız hadi gelin artık piste geçelim. Piste geldim ve Type-R'la burada birkaç tur atacağım ama turlara başlamadan önce ne yapmak lazım? Bir 0-100 ölçümlemek lazım. Çünkü bu araç normalde 5,7 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkıyor. Bakalım ben çıkartabilecek miyim? Hep beraber görelim. Biraz sarıyoruz tabii önden çekişli olduğumuz için. 100. Type-R'da müthiş bir çekiş var. Yani gücünün tamamını, o 310 beygirin tamamını ön tekerleklerine aktarıyor. Diyeceksiniz ki bu 310 beygir çok değil mi? Taşıyabiliyor mu? İnanın o kadar iyi bir kilit koymuşlar ki normalde o gücü tekerleklere çok iyi bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Fakat bu test aracı olduğu için ve üzerindeki lastikler biraz eskimiş olduğu için ben kalkarken biraz patinaja düştüm. Normal şartlarda asfaltı adeta kazırcasına ilerlemeyi başarıyor Type-R. Ses bu arada atmosferik vitekler gibi değil diyorum ama gerçekten burada o turbonun ıslığı, o sesi hakikaten sizi kışkırtıyor. Baksanıza yani virajın içinde bu arada kilidin çok iyi çalıştığını hissediyorsunuz. Çünkü virajın içinde normalde bu tip otomobillerle gaza yüklendiğiniz takdirde kafadan dışarı kayarsınız ama bunda adeta sizi böyle bir iple çekiyormuş gibi virajın içine çekmeyi başarıyor Type-R. Çok başarılı olduğunu söylemem lazım kilidinin. Bakın mesela şu an Körfez pistinde start finish düzlüğüne çıkacağım ve normalden daha erken gaza oturmama rağmen en ufak bir kayma olmuyor ve otomobili çizgisinde tutmayı başarıyor. Vites elinizin altında o kadar rahat, o kadar kolay kullanılıyor ki koltukların zaten ne kadar iyi sardığını söylemiştim. Şimdi bile yani virajlarda otomobili sağdan sola atarken bile bakın beni ne kadar iyi tuttuğunu görüyorsunuz. Frenlere geleyim. Frenler de muazzam. Yani Brembo'lar çok iyi iş çıkartıyorlar bu araçta. Tam önünüzdeki bu dijital hız göstergesinin üstünde de size ideal vites değiştirmeniz için ışıklar yanıyor. Yani normalde işte yeşilimsi bir renkle başlıyor, turuncuya dönüyor ve kırmızıya geliyor. Şu sesi dinleyin bakın.
Çok iyi. Pedallar da birbirine çok yakın. Yani mesela fren yapacağınız zamanlarda bu şekilde heel and toe yapma, çok kolay bir şekilde heel and toe yapıyorsunuz. Tabii Type R'ınızı bu şekilde pistte kullanıyorsanız demin otoyolda söylediğim gibi R moduna almanız gerekiyor ki gerçekten ait olduğu yerdeki tavrı sergileyebilsin. Ben şu anda R modundayım ve hem gaz tepkileri daha keskin, hem direksiyon daha sert, hem de süspansiyonlar daha sertleşmiş vaziyette ve virajları hakikaten tren gibi dönüyorum diyebilirim. R modunda burada önünüzdeki göstergeden de gaza ne oranda bastığınız, frene ne oranda bastığınız ve ne oranda G-Force'a maruz kaldığınızı da takip edebiliyorsunuz. Sonuca gelecek olursam, Type R hakikaten kullanması çok keyifli bir otomobil ama bu tip pist şartlarında veya otoyol şartlarında kullanıyorsanız, yani şehir içinde bu aracın sizi biraz yorduğunu söylemem lazım. Ama eğer bu tip bir spor otomobil arıyorsanız, bu tip bir hatch arıyorsanız Type R'ın bu anlamda beklentilere çok iyi cevaplar verdiğini üstüne basa basa söylemem lazım. Tabii fiyat konusu var. Bu araç bugün ülkemizde 62.000 euro seviyesinde bir fiyatla satılıyor. Bu fiyat tabii ki çok yüksek çünkü euro kurunda dikkate alacak olursanız hakikaten bir hatch'e göre çok yüksek olduğunu anlayabilirsiniz. Ama demin de söylediğim gibi eğer bu tip bir otomobil kullanmaktan hoşlanıyorsanız Type R önden çekişli olmasına rağmen bu gücünü çok iyi bir şekilde yere aktararak size müthiş keyifli sürüşler sunmayı başarıyor. Ben biraz daha güneş batana kadar biraz daha vaktim var ve Type R'la İzmit Körfez pistinde biraz daha keyif yapmaya devam edeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.